Malkoç X kanalından hepinize merhabalar. Asıl meselemize geçmeden önce gündeme dair bakalım neler var neler yok. Bir göz atalım sizle beraber, bir değerlendirme yapmaya çalışalım. İlk haberimiz öğretmen kanalının bir paylaşımından. Bir veli toplantısında bir ana ya da babanın öğretmene nasıl çıkıştığını yansıtmışlar. Hocam siz sınıfta kurallar koyuyormuşsunuz ve uymayanlara da ikazda bulunuyormuşsunuz. Hatta bazen sesinizi yükseltip azarlıyormuşsunuz da ben çok rahatsız oldum bu durumdan. Ben belki çocuğumu şımarık yetiştirmek istiyorum. Sizin onu kalıplara sokmaya, hele ki sesinizi yükseltmeye ne hakkınız var şeklinde çıkıştığını vermişler. Biz tabii School System oynatma listemizden bakabilirsiniz. Okul serimizde bundan çok daha fazlasının hakkında birçok şeye değindik, birçok şeyden bahsettik. Günümüze dair, günümüzdeki okul sisteminden tabii ki Tevhid-i Tedrisat kanunu çıktıktan sonra yavaş yavaş olgunlaşan ve günümüzde artık belki de en kamil şekline ulaşmış, belki daha tam mütekamil olmadan daha kemalata erecek yavaş yavaş bu hale gelen tedrisat sistemi ve okul sistemi yabancınız değil. Burada gördüğünüz bir Türk bayrağı, yanında İsrail bayrağı ve de gördüğünüz anıtta vatanı uğruna Berşeva cephesinde şehit düşen 298 şehit asker arasında yapılmış bir anıt. Hemen sağa dönüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözüyle hepimizi etkileyen sözüyle de üstünü görebilirsiniz. Tüm bu şehrin bu bölümüne Mustafa Kemal Plaza diyorlar. Böyle. Onu da size göstermek isterim. Tabii de çok gurur duyuyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Müslim Dijital'in sayfasına taşımış olduğu bu Mustafa Kemal Plaza isimli bir sahanın, bir alanın Tel Aviv'de olmasını paylaşan bir kardeşin paylaşımına negatif bir yorumla haber eden Müslim Dijital. Kınıyoruz Müslim Dijital'i. Bak adamlar, yani İsrailler seviyor, nasıl gurur duyuyorlar. Heykelini dikmişler oraya. İsrail ve Türkiye bayrakları yan yana. Yani bu durumdan niye rahatsız oluyorsun ki mesela? Bak gurur duyman lazım. Adamlar seviyorlar, bağırlarına basmışlar. Biz sevmeyeceğiz de kimler sevecek mesajı veriyorlar adeta. Bu yüzden Müslim Dijital'i kınıyoruz ve bir diğer haberimize, gün geçmiyor ki Milli Eğitim Bakanlığı yaka kartı olacak bir tatbikata imza atmasın. Bak Muharrem Coşkun'u da kınıyoruz biz. Demiş ki LGBT sapkınlığı ile, ateizm tehlikesiyle, ahlaki çöküşle, Kemalizm yobazlığı ile, uyuşturucu belası ile, İslam'ın yozlaştırması, içinin boşaltılması ile değil, Selefilikle mücadeleyi dert edinmiş İmam Hatipler. Aslında Milli Eğitim değil demek istedi herhalde. Yani olay şu: Konya'da İmam Hatip Okulu müdürlerine yönelik Selefi radikalleşme ile mücadele başlıklı bir seminer düzenlenmiş. Daily İslamist'in bir haberinden alıntı yaparak Muharrem Coşkun bunu sayfasında yayınlamış. Şimdi tabii Türkiye'nin başındaki en büyük bela tabii ki bu bela olduğu için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü tebrik ediyoruz. Elbette Türkiye'nin başındaki en büyük bela budur, yani bundan korunmak, sakınmak lazım. Yalnız şunu sormak istiyoruz biz de, tabii ki Müslümanlar olarak sormaya biraz hakkımız olsun. Yani sıradan vatandaş, diyelim ki öğretmen değil, okul müdürü değil, bununla alakalı bilgi sahibi olması lazım. Mesela bir TRT'de yayınlayınız. Yani Selefiliğin nasıl bir tehlike olduğuna dair, nasıl bir radikallik olduğuna dair, yani nereden nereye kadar normal, mesela Selefilik nereden itibaren bir radikallik içeriyor? O radikallik sahasına, radikallik kümesine girmemek için neler yapmalıyız? Tırnak içerisinde radikal diye addettiğiniz tavırlar, ameller, davranışlar neyse onları maddeler halinde bize belirtirseniz, radikalleşmeden ideal bir Müslüman olma yolunda daha aklı selim bir şekilde yaşamamıza vesile olursunuz diyoruz. Burada hem Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, hem Milli Eğitim Bakanlığı'na, hem de en yetkili makamları sesleniyoruz. Yani özellikle TRT'den yayın yapmanızı istiyoruz. Biz Müslümanlar radikal olmadan, radikalleşmeden veya radikallik nedir bize tanımını yapınız. İslam'da neyi yaparak biz radikal oluruz mesela? Yani bir Müslüman ne yaparsa,
nasıl konuşursa, nasıl davranırsa, nereye girip çıkarsa radikal olur. Ne yapmazsa radikallikten kurtulur. İdeal Müslüman tırnak içerisinde nedir? Maddeler halinde bir broşür olarak bastırmasınlar. Ağaçlara yazık çünkü. Direkt TRT'den bunu yayımlasınlar. Yani özellikle duyuru yapsınlar. Veya yetkili bir makam ulusa sesleniş, bütün canlı yayınlar aynı anda dursun. Televizyondan bunu bize bildirsinler. Yani böyle kapalı kapılar arkasında okul müdürlerini toplayıp, hele ki İmam Hatip okulu müdürlerini toplayıp kapalı kapılar arkasında, yani gizli saklı, sadece okullarda kapalı sınıflar içerisinde çocuklara yönelik bu tarz işler yakışmıyor. Şeffaflık yakışır. Sizin gibi çok aydınlık, çağdaş, demokrasi bülbülü, cumhuriyet nesline, değil mi? Açık, şeffaf, aydın olmak yakışır. O halde şu halka bir hele radikal olmamanın veya ideal Müslüman olmanın 10 şartını maddeler halinde TRT'den bir duyurun. Biz de rahatlayalım. Biz de hem bilgilenmiş olalım. Biz de aydınlanalım. Biz de bilgilenmek istiyoruz. Said Alpsoy, Nene Hatun'un yaşadığı sırada, tabii ki ahir ömründe, sıcak savaş bittiği zamanda yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşadığını, devletin bağlamış olduğu komik denebilecek 4 liralık yoksulluk maaşının da dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu tarafından kesildiği ve yoksulluk ve fakirlik içerisinde öldüğünü Said Alpsoy biliyorsunuz, ya da bilmiyorsanız muhakkak Said Alpsoy'un Şükrü Saracoğlu'nu işlediği kaydında takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz kendi kanalında. 16 Nisan 1988 tarihli Hürriyet gazetesi haberinde 10 bin lira maaşla geçinemediğini belirten, yani 1988 senesinde çok düşük bir para, 10 bin lira. 84 yaşına gelmiş Fatma Özisçi, yani Kara Fatma olarak tarihimizde şöhret bulmuş meşhur mücahit kadın, Kuvayi Milliyeci, yani bayağı tüfekle harp etmiş, savaşmış yani Fransızlarla. Ben dilenmek için hizmet etmedim, dilenmek için cihat etmedim diyor. Adana'nın Fransız işgalinden kurtarılması için savaşan, ağır yaralar aldığı halde Ermenilerle, Fransızlarla mücadele eden Kara Fatma lakaplı Fatma Özisçi İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilmiştir diyor. Ve tabii ki son derece düşük, işte dilenci ancak belki layık görülebilecek para bağlanıyor kendisine. Ancak bu insanlar yaşarken niçin fakirliğe mahkum edilmiş, niçin yoksulluğa, sefalete mahkum edilmiş sorusuna bir türlü cevap verilemiyor. Aynı basın yayın kuruluşları tarafından. Seyit Ali Onbaşı da Çanakkale Harbi'nden sonra kendisi odun kömürü yapan, baltasıyla geçimini temin eden bir adamken yaşadığı bölge Batı Karadeniz'di yanılmıyorsam. Batı Karadeniz civarında yaşıyordu. Yanlışsa yorumlara yazın, doğrusunu düzeltin yani illaki. Baltası elinden alınıyor, ağaç kesmesi yasaklanıyor bildiğimiz kadarıyla. O da yoksulluk ve sefalet içerisinde, zaten zar zor geçinen, zar zor yaşamaya çalışan bir insanken sefalet içerisinde, fakirlik içerisinde ölüme mahkum edilen bir insan. Milli bayram adı altında kutlanan, kutlattırılan Türkiye'deki birçok bayramda isimleri ağızlardan salya akıtılarak anılan, neredeyse istismar edilen de belki diyebiliriz. Bu şahsiyetler, Seyit Ali Onbaşılar, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, hatta bu Kara Fatmalar ve Nene Hatunlar özellikle kadınlarımız tırnak içerisinde başlığı altında zikredilir. Yani kadınlarımız işte şöyleydi, böyleydi, hep böyle bir sanki feministmiş gibi bu kadınlar, böyle feminist zihniyeti onore etmek için veya takdis etmek için de kullanılan kişilerdir. İcat etmiş oldukları bayramlarda isimleri meze edilen, tabiri caizse, insanlardır. Bozuk paranın diğer yüzünü çevirdiğimiz zaman CHP'nin iktidar olduğu dönemde, ister Kemal Paşa olsun, ister ondan sonraki dönemlerde olsun, bu insanların sefalet içerisinde yaşatılıp o hal üzere veya batılılaşma yönünde atılan adımlardan sonra bu insanların Müslümanlık çizgilerini bozmamaları, İslam'dan çıkmamaları, başlarını, kıçlarını açmamaları yüzünden acaba bir kenara mı itildiler? Yani bunlar bu zevat-ı kiram, biz cumhuriyet çocuğuyuz demedikleri için, 5 vakit namazlarını bırakmadıkları için mi bir kenara kasıtlı olarak itildiler diye sormak istiyoruz. Balolarda, partilerde, şampanyalı kutlamalarda, bol balonlu, danslı, müzikli geçit törenlerinde, sözde bayramlarda boy göstermedikleri için mi acaba kasıtlı olarak bir kenara itildiler diye sormadan edemiyoruz. Biz buradan soruyoruz. Cevabını bilen varsa yorumlara yazabilir. Bakınız, Çınar Söğütlü şöyle bir şey paylaşmış. Çınar Söğütlü'yü de
kınıyoruz. Ne biçim bir paylaşım yapmış. Çarşaflı kadınlar, 5 vakit namazında kadınlar mermi taşıdılar. Gerektiği yerde tüfeği bizzat ellerine alıp cihat ettiler. Vatanı kurtaranlar olarak bu kişiler işte papyonlu ne bileyim balolarda, partilerde bu kişiler de üzerine çöktüler. Adeta bunu söylemeye çalışan bir gönderi yayımlamış. Çınar Söğütlü'yü kınıyoruz. Yani insan biraz cumhuriyet çocuğu olur. Ve bir diğer haberimize geçiyoruz. Boykot dedektifi Doritos'un içerisinden yavru fare çıktığı haberini paylaşmış. Aşk olsun boykot dedektifi. Yani her paketli gıdanın içerisinden bu tarz şeyler çıkabilir. Yani ne olacak ki bundan? Doritos'un protein değerini artıracak bir takım şeyler koyması paketin içerisine seni niye rahatsız etti ki diyoruz. Boykot dedektifini de kınıyoruz ve bir diğer haberimize geçiyoruz. Cerrah Güler'in bir paylaşımı. Bir Yahudi hahamın "Schools are 4D printer" cümlesini kurmuş. Bir Yahudi haham, bakın vaazının bir yerinde okullar 4D yazıcılardır. O yazıcıya çocukları koyarsın ve istediği şekilde o okul, daha doğrusu kendi sisteminin formatı gereği nasıl çıkarmak istiyorsa çocuğu o şekilde çıkarır diyor. Doğru söze ne denir? Tabii ki hikmet bir Yahudi hahamın ağzında da olsa alınır, yani niye alınmaz? Doğru söze ne denir? Schools are 4D printer. Schools have a 4D printer that keeps our surgeon employees. It's all a scam. It's all a scam. Okay? They were ours, calculating, it's all a scam. Bir üniversite hocası da bakın üniversiteler, bilim hepsi düzmece, hepsi yalan diyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış Allah bilir. Ama söylediği söz doğru tabii. Bu adam üniversite profesörü olsun olmasın. Kullanılan cümle tabii ki. Bir diğer haberimiz Daily Islamist'in bir paylaşımından. Egemen Kurtoğlu biliyorsunuz Müslüman olduğunu iddia eden gavurlardan idi. Yani biz onu kendi paylaşımından, gönderilerinden ayın 14'ü gibi zaten görüyorduk, anlıyorduk. Bu anlayamayan körler için veya kendilerini Müslüman sanan diğer kesim için en azından veya kendini Egemen Kurtoğlu gibi Müslüman zanneden zevat için açıklayıcı olması bakımından bir haber. İslam felsefesi alanında sözde akademik çalışmalar yapan ve geçtiğimiz günlerde dinden çıktığını ilan eden, ki biz az önce söyledik, dine ne zaman girmişti bu adam, zaten ne zaman çıkmış, basbayağı da İslam düşmanı bir gayrimüslim idi kendisi. Egemen Kurtoğlu ve 7 başka kişinin aralarında bulunduğu bir grubun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eşleri hakkında galiz ifadelerle sohbetler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yani space odası açıyorlar sosyal medyada ve ağızlarına ne gelirse saydırıyorlar. Olayın duyulması sonrası şahıslar alelacele tüm hesaplarını kapatmışlar. İslami çevreler şahısların bulunarak yakalanması çağrısını yapmış. Ama Egemen Kurtoğlu aldığımız duyumlara göre polis merkezine gidip emniyetten koruma talep etmiş galiba. Herhalde Allah'tan da korunabileceğini, Allah'a karşı da bir koruma talep edeceğini herhangi bir merciden düşünüyor. Rabbimiz o güzide insanlar, o çok sevdiği kulları, rasulleri, onların ehli iyali, sahabesi için gerekirse bir karıncayı, gerekirse zehirli bir böceği, gerekirse bir sivrisineği memur eder bu işi ve senin dünyanı başına yıkar. Yani ölmek istersin, ölemezsin. Süründürür seni, sürüm süründürür. Ey Egemen Kurtoğlu, ey haysiyet fukarası, ey şeref yoksunu. Sen ateist ol, git cehennemin dibine kadar git yani. İslam'la derdin ne, sıkıntın ne yani? Bir insan ateist ise dinlere aynı mesafede olmak durumunda, eşit mesafede olmak durumunda yani. Otur, tamam, Allah'ın varlığına inanmıyorum de. Otur köşende, ama bunlar tamamen mecmua ateist, sosyal medya ateist. Ateist bile değiller. Ateist olmak için bütün dinleri araştırmanız lazım. Detaylıca araştırmanız lazım. Çünkü bunları inkar edeceksiniz. İnkar etmeniz gerekiyor. Yani aslında en bilgili olanların ateist olması gerekir. Ama bunlar ateist filan da değil. Bunlar Zenadika tayfesi. Pezdevi'nin Akaid kitabında belirttiği üzere Zenadika, zındıka tayfası. Yani özellikle böyle okültist bazı teşkilatlar gibi merdiven altı kendisini bir odağın, bir dinin veya bir inanılan herhangi bir şeyin, bir mukaddesatın yok edilmesine adamış Hasan Sabbah gibi. Hasan Sabbah'ın kurmuş olduğu teşkilatın mantalitesiyle yaşayan, o üzere bir araya gelen insanlar ve tabii ki faaliyette bulunan. Şimdi Egemen Kurtoğlu'na soruyoruz biz. Hadi bakalım, Allah'a karşı tedbir al bakayım. Allah'ın yeryüzünde senin gözle gördüğün ve göremeyeceğin orduları var. Hangi emniyet teşkilatı, hangi polis merkezi, hangi jandarma seni koruyabilir? Allah'tan ve onun memurlarından. Tarihte her zaman Egemen Kurtoğlu ve benzeri insanlar dünyada da rüsvalığı sonuna kadar tatmışlar. Allah onlara rezilliği tattırmış. Ahirette yaşayacakları hüsran ise
şüphesiz ki bundan milyonlarca kat daha fazla olacaktır. Ama duamız şudur ki tez vakit, yakın zamanda Rabbimiz bu Egemen Kurtoğlu ve benzeri insanların rezilliğini, rüsvalığını, mukadder değilse ıslah olmaları bize göstersin de müminlerin yüreği soğusun. Sen o tertemiz insanları konuşuyorsun. Yani çok affedersiniz, bu Egemen Kurtoğlu'nun namusu meçhul anası hakkında konuşulmuş olsa kendisi ne yapar acaba? Namusu meçhul, öyle değil mi? Yani bu Egemen Kurtoğlu'nun biz anasının namuslu mu namussuz mu olduğunu bilmiyoruz. Şimdi onun hakkında konuşulmuş olsa Egemen Kurtoğlu ne yapardı? Fakat tertemiz oluşları ve namuslarına bütün alemin, Kur'an-ı Kerim'in ve tarihin kefil olduğu, şahit olduğu insanlara dil uzatmak, onların namusları hakkında, onların şahsiyetleri hakkında ileri geri konuşmak bu kadar bedava mı? Türkiye'deyseniz bedava. Son haberimiz Gerçekler TV'nin bir gönderisi ile alakalı. Tabii ki yayımlayan odak belli ki biraz antifeminen bir yapıda, antifeminist bir yapıda. Biz tabii ki istlerin, izimlerin topunun karşısındayız. İslam söz konusu olduğu yerde izimlerin batıl birer bidat olmaktan, bir ifsat mekanizması olmaktan fazlası olmayacağına inanan müminleriz. Haber şu, Türkiye'den artık son zamanlarda Endonezya'ya gidip orada izdivaç yapan, orada evlenen erkek sayısında patlama olmuş. Bunun haberi yapılıyor. Yanılmıyorsam Türkiye'de evliliklerin zorlaştırılması, bilhassa kadın tarafının, ailesinin çokça maddiyat taleplerinin çok fazla olması ve evliliklerin erkekler açısından, en azından erkekler açısından zorlaşması üzerine bu tarz evliliklerin de yaygınlaşmasına bir vurgu yapılıyor. En azından bununla bağdaştırılıyor. Yani 62-84 yasası galiba, işte kadın hakları veya boşansan bile kadına ömrün boyunca nafaka ödemeye devam ediyorsun. Veya kadının beyanı esastır, kadının şahide ihtiyacı yoktur. Bir erkek hakkında bir ithamda bulunduğu vakit %100 erkek suçlu sayılıyor ve cezai müeyyideye tabi tutuluyor. Haliyle erkekler de tabi İskandinav ülkelerine kaçıyor, Endonezya'ya kaçıyor, bulduğu yere kaçıyor gidiyor şeklinde. Buna kısmen katılıyoruz. Aslında erkekler bakımından da kadınlar bakımından da evliliklerin zorlaştırılmasının, izdivacın zorlaştırılmasının daha temel manevi bir sebebi olduğunu biz düşünüyoruz. Belki de biz yanılıyoruzdur, doğrusunu Allah bilir. Dizilerle, filmlerle, evlilik programlarıyla, sabah programlarıyla aslında aile mefhumu, evlilik müesseseleri son derece karanlık gösteriliyor. Senelerdir bir proje olarak, yani devletler üstü bir proje olarak dünyada da bu şekilde yapılıyor. Yani evlilik müessesesi negatif gösteriliyor ve aile içi birçok negatif durum cemiyette aksi sedası bulunmasa bile sanki bu çok yaygınmış gibi dizilerde, filmlerde, sabah programlarında, kurgu programlarda daha doğrusu diyelim, resmedilerek Türkiye ve dünyadaki birçok ülke evlilik bakımından bir cehennem olarak tasvir ediliyor. Haliyle adam işte sosyal medyadan buluyor. Bakın bu solda görmüş olduğunuz abi 65 yaşından sonra Endonezya'da bir hanımla tanışmış sosyal medya üzerinden ve gitmiş Endonezya'da evlenmiş. Sağ tarafta görmüş olduğunuz daha genç bir kardeşimiz, bakın o da sosyal medya üzerinden bir hanımla tanışmış, gitmiş. Allah hayırlı bereketli eylesin evliliklerini. İslam üzere, hayır üzere yaşatsın. Hayırlı bir ömür nasip etsin onlara. Allah mesut etsin diyelim. Yani bize burada ne demek düşer? Yani bunun üzerine belki daha sonradan ayrıca bir kaydımız olur. Yani aile üzerine nikah, izdivaç, evlilik, Türkiye'de özellikle evlilik müessesesi ne hale geldi? 1900'lerin başından bu zamana kadar kademe kademe neler yapıldı ve son durumumuz nedir? Bunun üzerine belki ayrı bir kayıt çekeriz. Şimdilik pozitif bir haberle bitirmiş olalım. Yani bizim inancımızda öyle kavmiyetçiliğin, ırkçılığın herhangi bir yeri yok yani. Burada şu anda bunu haber yapan kanal, Gerçekler TV'nin vermiş olduğu işte Türklük gidiyor elden filan, bu saçmalık diyoruz bizim inancımızda, zaten bunlar saçmalık. Yani herhangi bir kavimden kişi meşru bir nikah akdi olduğu sürece, bir izdivaç olduğu sürece başka bir kavimden, başka bir ırktan, başka bir milletten herhangi birisiyle evlenebilir. Yani Türk olan bir Müslüme bir kadın da gidip Endonezyalı Müslim bir erkekle, mümin bir erkekle gidip orada izdivaç yapabilir. Yani bunda herhangi bir sakınca yok. Gidip bir Afrikalı Müslümanla evlenebilir. Bir de öyle bir şey çıktı. Bu ırkçı, kavmiyetçi partiler tarafından işte neymiş, Afrikalılar geliyormuş da Türkiye'ye
Türkiye. 2050'de artık Türkiye'nin yarısı zenci olacakmış gibi falan, böyle akıllara zarar yani. Olsun, velev ki olsun yani. Ne mahsuru var yani. Bilal-i Habeşi zenci değil miydi yani? Necaşi, Ashame zenci değil miydi yani? Mümin olduktan sonra Allah senin rengine bakar mı yani? Allah senin gözlerinin çekik olup olmamasına, boyunun uzunluğuna, kısalığına bakar mı? Bu mallıktan, bu serkeşlikten, bu embesillikten kardeşlerimizin tövbe edip İslam'a gelmeleri için tabi buradan davet yapıyoruz. İster git Endonezyalı ile evlen, ister Japonla, ister Filipinlerden evlen. Yeter ki İslam'ın helal saydığı bir izdivaç olmuş olsun. Mümine bir hanım gidip istediği milletten bir mümin erkek, bir Müslüm erkek bulup evlensin yani. Ari ırk diye bir şey mi kalmış? Sene olmuş 2025, hala Türklük borazanı öttürüyor. Ya bu Türkiye'de yaşayanların yüzde kaçı çekik gözlü ve aptal adam, bir embesil gerizekalı. Türk baktığında Orta Asya'da çekik gözlü bir ırktır yani aslında. Türkiye'de yaşayan Türklerin kaçı çekik gözlü, yani ari ırk diye bir şey mi kalkmış? Zaten tarih boyunca Roma'dan gelen Rumeli kadınlarıyla işte izdivaç yapmışız. Gah oralara kız vermişiz Müslüman olan topraklarda. Ta Viyana'ya kadar Balkanlar İslam olmuş, oraya kız vermişiz, oradan kız almışız. Yine aynı şekilde Afrika'dan vesaire. Onun için kimimiz koyu tenlidir mesela Türkiye'de. Adam ben Türk'üm diyor ama koyu tenli, belli ki zamanda dedelerinin biri herhalde Kuzey Afrika'yla bir aile kurulmuş, bir şey olmuş yani, veya Yemen taraflarıyla. Onu anlıyorsunuz adamın renginden veya ses renginden anlıyorsunuz. Hasılı bu kardeşlerimize Allah mesut etsin diyoruz. Güzel dua ve temennilerimizle bu haberi de böyle değerlendirmiş bulunalım. Sizin de aklınıza gelen, bizim es geçtiğimiz bazı hususlar varsa yorumlara yazın. Tekrar ele alırız. Bunlar aktualite yani, sonuçta tekrar Allah imkan verdiğinde, gücümüz, sesimiz yettiğince değinebiliriz. Bizim işaret etmekte geri kaldığımız ya da unuttuğumuz şeyler olursa veya katılmadığınız ya da katıldığınız ama bizim noksan kaldığımız yerleri yorumlara yazarsanız memnun oluruz. Asıl konumuza dilerseniz yavaş yavaş giriş yapalım. Türk halkının ağız ve diş sağlığı karnesi çürük. Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen, Türk halkının ağız ve diş sağlığı konusunda kötü bir karneye sahip olduğunu belirterek aile diş hekimliği uygulamasının yaygınlaştırması gerektiğini söylemiş. Şimdi 20 Mart 2024 tarihli bir haber ama bu böyle sene aşırı aynı haberler verilir. Yani Türk halkının ağız ve diş sağlığı yönünden çok vahim durumda olduğu ve benzeri haberler. Ve sanki Türk halkının ağız ve diş sağlığını çok düşünüyormuş gibi bir takım tedbirler, bir takım talimatnameler imzalarlar, bir kararlar alırlar ve dağılırlar. Gerçekten bizim sağlığımızı, bizim diş sıhhatimizi daha doğrusu bu kadar düşünüyorlar, bu kadar üzerine kafa yoruyor mu bu insanlar diye bir beyin fırtınası yapalım sizinle. Haber bu şekilde, bakın bazı yerlerini şöyle nakledelim. Türkiye ağız ve diş sağlığı konusunda kötü bir karneye sahip. Kayıp ve dolgulu diş sayısını gösteren endekste ülkemizde 15 yaşından sonra ortalama 2,5 kayıp ve dolgulu diş, yani daha 15 yaşında dolgulu veya kayıp diş sayısı yaklaşık 3. 35 yaşından sonra bu ortalama 8'e çıkıyor ve 65 yaşından sonra da 22'ye ulaşıyor diyor. Bunların çok iyimser rakamlar olduğunu biz biliyoruz. Yani biliyorsunuz istatistik çoğu zaman insanları kandırmak üzere kurulur. Bundan çok daha fazlası. Yani siz random bir diş hastanesine veya diş hekiminin kliniğine gittiğiniz vakit kaç yaşında çocukların oraya geldiğini, kaç yaşından itibaren çocukların oraya geldiğini ve düzenli olarak geldiğini ve hatta ağızlarının ne durumda olduğuyla alakalı küçük bir anket hazırlayıp bir A4 kağıdının ön yüzüne ve bununla alakalı küçük bir röportaj yaptığınızda aslında bu istatistiklerin hiç de hakikati yansıtmadığını, durumun çok daha vahim olduğunu maalesef göreceksiniz. Ya da istediğiniz bir okula gidin. İlkokul, ortaokul, lise hiç fark etmez. Çocukların ağızlarıyla alakalı sadece kendi gözlemlerinizi, anketinizi, taramanızı yapın ve çocukların da dişlerinin ne durumda olduğunu, yaşlılardan, böyle eskiden yaşlı adam ağzında diş kalmamış denirdi ya. Şimdi çocukların da farkı yok yani. Ağızlarında diş kalmamış çocukların, olan dişler de çürük çarık yani. Bakın diyorlar ki kamuya alınan diş hekimi sayısında bir artış var. Ancak Türk toplumunun ağız ve diş sağlığı sorunlarının oranı giderek yükseliyor diyor. Tam tersine. Ve toplumun neredeyse tamamına yakınının diş eti sorunu var. Şimdi az sonra buna da değineceğiz sebepleriyle alakalı. Ağzınızın manzarasını gören okumuş cahil, diplomalı cahil, ekseri diş doktorlarından duyacağınız
söz. Yani işte dişlerini fırçalıyor musun? Diş ipi kullanıyor musun? Gargara kullanıyor musun? Sanki bunlar çözüm oluyormuş gibi. Yani bu millet her ne kadar dişlerine bakmıyormuş gibi görünse de yani temizliğine dikkat eden bir millet. Yani o kadar da sokakta gördüğünüz, o sokakta cirit atan adamlar, onları sokakta hep rastladığınız için, yani sokakta ekseri oyalandıkları, orada takıldıkları için milletin hepsi böyleymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bir müzik kanalı açıp 24 saat onu evinizde oynamasına müsaade ederseniz sanki herkes vur patlasın çal oynasın gibi, hani o öyle bir durumdaymış gibi bir algı oluşur zihninizde. Dolayısıyla sokaktaki vasıfsız adamın yani bütün bu milleti temsil etmeyeceğini bilmeniz lazım. Adam ağzınızı gördüğü zaman böyle virane görüyor, harabe halinde. Yani yok dişini şöyle fırça, yok dişi ipi kullan, yok gargara kullan, yok bilmem işte plak için, tartar için şunu kullan. Diplomalı cahil. Yani hiçbir zaman ya niçin bu milletin %90'ından fazlası ağız sağlığı veya diş ya da diş eti hastalıklarından muzdarip. Yani biraz düşünsene bunları. Siz kendi yakınlarınızda da bu durumu tetkik edebilirsiniz. Ufaktan bir sohbet açıldığı vakit, sohbet oralara geldiğinde konuşabilirsiniz. Ya işte kaç defa fırçalıyorsun dişini, diş bakımını nasıl yapıyorsun? Yani millet fırçalıyor, elinden geleni yapıyor fakat dişler harabe, virane oluyor yine. Bunu neye benzetebiliriz? İnsanlar uyuyor. 5 saat, 6 saat, 8 saat, 10 saat. Fakat zombi gibi yatıp zombi gibi kalkıyorlar. Yani ne bir uykusundan verim alabiliyor insanlar, ne bir çalışmalarından memnunlar, mutlular, huzurlular. Yani diş saatinde de insanların bu denli hastalıklara müptela olmalarının sebepleri kendilerinde değil, yani yönetici durumunda olan insanlarda veya bir takım şebekelerde, yani Dünya Sağlık Örgütü. Üstelik sadece yani Türkiye'de değil, dünyada da bu şekilde. Sağlık sektörü büyük bir ticari sektör adamlar için. Haliyle diş sağlığı da, diş tedavileri de büyük bir sektör. Büyük bir vurgun var burada. Yani hem diş tedavisinde kullanılan ekipmanlar hem de bu diş tedavilerinden elde edilen gelirler bakımından. Şimdi Tabipler Odası veya Diş Tabipler Birliği diyor ki sigorta kapsamına alınmalı bütünüyle. Niçin? Devletlerin, daha doğrusu milletin vermiş olduğu vergilerle dolan o devlet kasasını daha iyi boşaltmak için mi acaba? Lüzumlu lüzumsuz yazılan reçeteler veya tatbik edilen tedaviler, sebepleri, siz hastalık sebeplerini ortadan kaldırmayın. Ondan sonra kurmuş olduğunuz mafyatik sigorta sistemiyle devletlerin kasasını boşaltın. Milletin vermiş olduğu vergiler kendilerine hizmet olarak değil, bu sigorta şirketlerine, sigorta yapılanmalarına gitsin. Faiz lobilerine, faiz müesseselerine gitsin. Durum bundan ibaret. Bu kadar sık randevu saat aralığına rağmen kamunun bu şekilde toplumun tümüne hizmet vermesi akılcı da değil, doğru da değil demiş. Yani verimli bir diş hekimliği hizmeti verilemiyor demiş. Buna katılıyoruz ama bunların tamamı zaten pansuman tedbiri. Yani devlet hastanesi veya devletin diş hastanesi açmasıyla çözülecek bir konu değil ki bu. Tabii ki bu insanlar da talimatla çalışan insanlar oldukları için elbette önlerine konan raporlar ve kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda konuşuyorlar ve birbirinden faydasız kararlar alıp kısır günü düzenlenmiş komşu toplantısından dağılır gibi gerisin geriye dağılıyorlar. Anadolu Ajansı'nın 2024'teki haberinden nakledeceklerimiz buydu. Şimdi İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın sitesinden güler misiniz, ağlar mısınız diyeceğimiz metinden size bazı yerleri nakledeceğiz. Dünya çapında nüfusun %90'ı çürük, periyodontal hastalık ve diş çürüğünden oral kansere kadar bazı işte oral yani ağız bozukluk formlarından dolayı risk altındadır. Diş hekimliği diyor. Yani nüfusun %90'ında aslında çürük var diyemiyor. Risk altındadır diyor. Halbuki dünya nüfusunun emin olun %90'ı, %90. Bakın yakınlarınızdan anket yapmaya başlayabilirsiniz. Yani dışarıda da random olarak çekin insanları. Aç bakayım ağzını deyin. Anket yapın. Baya ben üniversitede okuyorum deyin. Veya ben öğretmenim deyin. Veya başka bir şey. Bağımsız araştırmacıyım deyin. Ağzını açmasını da söylemeyin. Ağzınızda çürük diş var mı? Ya da çürük dişten ötürü herhangi bir operasyon yapıldı mı diye sorun. Her yaştan herhangi bir kişi.
cinsiyet, yaş fark etmeksizin sorun. 10 kişiden 9'u size evet cevabı verecektir. Ve bunun için Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO'nun talimatı, WHO'nun ve FDA'nın talimatıyla 20 Mart 2013'ten itibaren artık her 20 Mart günü Dünya Oral Sağlık Günü ilan edilmiş. Efendim farkındalığı tabii ki yani artırmak için böyle bir gün şey yaptık. 20 Mart'ta da hiçbir şey denk gelmiyordu. Onu da bu oral günü diyerekten böyle doldurmayı münasip gördük diyorlarmış. Yani alay ediyorlar bakın, insanlıkla, insanlarla alay ediyorlar. Dünya Ağız Sağlığı Günü ilan ediyorlar 20 Mart'ı ve böylece sorunların önemli bir kısmı çözülmüş oluyor. Hakim junta tarafından yapılan en büyük espri, daha doğrusu insanlarla alay etme yollarının en önemlilerinden bir tanesi senenin her bir gününün filan günü, filan haftası şeklinde ilan ederek insanları düşünce yoksunu olarak aslında etiketlemeleri, aptallaştırmaları, farkındalık diyerek sanki insanlar hiçbir şeyin farkında olmayan mal değneği mahluklarmış yerine koymak, onları aptal yerine koymak, aptallaştırmak daha doğrusu bu suretle. Bak bugün filanca günü, bak bugün filanca haftası, bak hadi bunu kutlayalım, hadi şunu analım diyerek hem hakaret ederek onları bir yerde yönlendirmek tabii ki. Dünya Oral Günü'nden de bu şekilde haberiniz olmuş olsun. Bu sayfada değineceğimiz diğer bir önemli kısım, bakın özellikle diyor ki 19 ve 20. asırlarda 1800'lerde ve 1900'lerde özellikle 1900'lerin başından itibaren diş çürüğü dünya genelinde epidemik salgın olarak tanımlanmış. Ve bakınız epidemik salgın olarak tanımlanmış. Şimdi acaba şu soru akla geliyor. Yani diş çürüğü için, insanların dişini çürütmek için atılan ilk adımlar, insanları topluca bakın, yeryüzünde yaşayan bütün insanların ağız sağlığını bozmak için atılan ilk adımlar 1800'ler ve 1900'lerde özellikle olmuş olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz şöyle bir söz var. Cinayet mahalline eninde sonunda katilin kendisi de gelir diye. Çokça kullanılan Batılıların bir sözü bu. O cinayet mahalline gelenlerden birisinin katil olmasından şüphelen, yani aranan kişi olmasından şüphelen şeklinde bir söz var. Dolayısıyla epidemik salgın olarak tanımlayan ve ilan eden bu örgütler, bu juntalardan şüphelenmememiz için bir sebep var mı acaba? Diyor ki bakın halen günümüzde de nezleden sonra dünyada en yaygın ikinci hastalık olarak kabul edilmektedir. Yani bir insanların yakalanmış olduğu hastalıklar, bir nezle birinci sırada, nezle ikinci sırada diş hastalıkları veya ağız hastalıkları. Bu arada birinci hastalık da olabilir yani. Nezle bile artık daha nadir görülüyor olabilir insanlarda. Verdikleri yaş grubu ve bakın burada oranlar da tamamen aslında manipülatif. Diyor ki yüksek geliri sahip ülkelerde 11-14 yaş grubu çocuklarda tedavi edilen çürüklü dişlerin oranı %53 iken düşük geliri sahip ülkelerde tedavi edilen çürük diş sayısı %2 civarındadır. Bu nedenle diş çürükleri kötü beslenmenin sebep olduğu bir hastalık olmasının yanı sıra bir sosyal yoksunluk hastalığıdır diyor. Aslında bunu söylerken iki türlü manipülasyon yapıyor. Birincisi sanki yüksek gelire sahip ülkelerde çürüklü dişlerin oranı daha azmış gibi. Yani çünkü diyor ki burada düşük gelire sahip ülkelerde tedavi edilen çürük diş sayısı %2 civarındadır. Yani tedavi edilmediği için çürük kalıyor. Ama bak yüksek geliri sahip ülkelerde bu iş hallediliyor diyor. Halbuki diş tedavisi yapılmasıyla doğru orantılı değil ki ağız sağlığı. Yani ne kadar diş tedavisi yapılırsa o kadar ağız sağlığı düzeliyor diye bir şey yok ki. Şimdi bunun neden böyle olmadığını izah edeceğiz az sonra. Şimdi adam tabii cebinde parası yok. Ne kendisini ne çocuğunu diş doktoruna götürebiliyor. Bu durumda diş hastalıkları, ağız hastalıkları çoğalarak artıyor imajı vermiş oluyor. Halbuki hiç de öyle değil. Ama şuna dair de bir sual yöneltmiyor bakın. 11-14 yaş grubu çocuklarda tedavi edilen çürüklü dişlerin oranı niye %53? Yani 11-14 yaş grubu çocuklarda bu kadar diş çürüğü oranı tedaviye götürülmeyen çocukları da hesaba kattığımızda belki %70'lere 80'e çıkacak. Dişlerinin en sağlam, en düzgün olması gereken bu yaşlarda 11-14 yaşlarında
Çocuk iştahlıdır, ısırarak yiyebilir bir şeyi, enerjiktir. Eğer doğal beslenirse dişleri çok sağlam olması gerekir yani bu yaşlarda. Niçin böyle bir oran var? Sonra diyor ki ağız kanseri en sık görülen kanserler arasında ilk 10 içerisinde olup tütün ve alkol tüketimiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Tütün dediği tabi aslında burada sigara. Sigara sadece tütünden ibaret değil biliyorsunuz. Sigaranın içerisine eser miktarda alkol de dahil olmak üzere bir sürü kimyevi maddenin karıştırılarak, katıştırılarak piyasaya sürüldüğü bilinen bir hakikat iken devlet denen müstemlekeler daha yukarılarda alınan kararlar, politikalar gereği resmi olarak satışını yapıyor. Yine alkol içeren maddelerin de bu şekilde aynı devletlerin, aynı yöneticilerin emri altında bulunan sağlık bakanlıkları da bir yandan halkın sağlığını düşündüklerini iddia ediyorlar ve hastane üstüne hastane yapıyorlar. Kontenjan üstüne kontenjan açıyorlar tıp fakültelerinde ve güya halkın sıhhatini düşünmüş oluyorlar bu yöneticiler veya müstemleke valileri, artık ne derseniz. Şimdi diyor ki bakın, doğrusunu yanlışını Allah bilir. Ağız kanseri teşhis edilen vakaların %75'i sigara kullanan bireyler olup görülen tümörler yassı hücreli karsinomalardır diyor. Ve bir diğer husus diş eti hastalıkları. Diyor ki tüm oral ağız içi hastalıkların temel risk faktörleri arasında kötü beslenme, nihayet bir şey söylemiş bakın. Hijyen eksikliği, neyse artık o hijyen eksikliği. Ona da değineceğiz. Alkol, tütün tüketimi önemli rol oynamaktadır. Şimdi diş eti hastalıkları kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırırken işte diyor ki kontrol altına alınmayan vesaire vesaire yazmış. Şimdi burada biz söylemediklerini söyleyelim, bu yazıda bize anlatılmayanları da anlatalım veya hızlı geçilenleri de söylemiş olalım. Bir çocuk için anasının hamileliği döneminde başlayan deney sıvıları ile sıvılanmak, yani hamilelik döneminde tetanoz, doğduktan sonra X vitamini veya işte hepatit sıvısı veya şu sıvısı bu sıvısı denerek üst üste çocuğun koluna ve kalçasına şırınga edilmek suretiyle bir takım sıvılarla vücudun bağışıklık sisteminin düşürülmesi, minimuma indirilmesi faaliyeti. 20 Mart'ı Dünya Oral Sağlık Günü olarak ilan eden Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan, onun emriyle, onun talimatıyla yapılan bir faaliyet. Diş tabi veya dil veya damağınız tıpkı böbrek gibi, karaciğer gibi, mide gibi birer organ bunlar da. Yani diş bir organ. İslam hukukunda, bakın İslam fıkhında diyetler bölümünde bir adamın bir darbe sonucu, başka birinden aldığı bir darbe sonucu dişini kaybettiği takdirde organ kaybı kısmına dahil edilip kısas meselesinin, kısas hükmünün icra edileceğine dair orada hükümler bulacaksınız. Yani bir adamın dişini kırmak veya dişinin düşmesini, kopmasını sağlayacak şekilde darbe vurmak sizin aynı şekilde kısas edilmenize sebep oluyor. Yani ve organ kaybı olarak geçiyor. Dolayısıyla dişler de bizim akciğerlerimiz gibi veya bağırsağımız gibi birer organımız, uzvumuz yani. Ancak Wuhan'ın elinde nasıl oyuncak olduğunu veya Wuhan'ın da bağlı olduğu United Nations elinde nasıl kitlelerin, halkların birer oyuncak olduğunu, bu oyunun bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın bu yazısında sadece bir kelimeyle ifade edilen işte kötü beslenme meselesini biraz açalım dilerseniz. ILO kısaltması olan Dünya Çalışma Örgütü'nün de talimatıyla ticari bir takım işler düzenleniyor. Yani eski tarz bakkallığın veya şarküterinin veya pazar esnaflığının bitirilme projesi olarak süpermarketlerin hızla yaygınlaştırılması, paket gıdaların tüketiminin teşvik edilmesi ve reklamlarla normalleştirilmesi, aynı zamanda bu paket gıdaların içindeki mamullerin genetiğiyle oynanmış yiyecekler ve hatta suni inorganik katkı maddeli oldukları bilinen bir hakikat. Dolayısıyla insanın ağız sağlığına, diş sağlığına, diş eti sağlığına doğrudan menfi tesir
yapacak olan yiyeceklerin, bizim yaşamamız için olmazsa olmaz gıdaların bu şekilde tanzim edilmesinden ötürü nasıl tesirlendiği bilinmektedir. Söz gelimi siz organik bir düzine yumurta, birkaç litre süt veya bir tavuk almak için bile eski tarz esnaflık yapan bir şarküteri veya mandıra arıyorsunuz. Yani köyden getirilmiş bir mamul arıyorsunuz. Bizi bu duruma düşüren kim? Yine bu Sağlık Bakanlığı'nı kuran bu devlet yapısı değil mi? Şimdi bunu aslında devletin teşvik etmesi gerekmez mi? Bizim organik gıdalar, yiyecekler almamız için bir takım yerler kurulmasını teşvik eden eski tarz esnaflığı. Yani bu işin ticaretinin tamamen eski tarz yapılmasını temin edecek olan yine devlet ya da devletler değil mi? Küçük esnafı bitirme projesi kime hizmet etti gerçekte veya yeni açılan yeni tarz milenyum süpermarketlerine niçin organik gıdalar gelemiyor? Katkısız, ilaçsız, taze gıdalar, malzemeler niçin satılmıyor, satılamıyor? Çok düşük, çok az orandaki istisnalar haricinde. Pazarcı esnafına da şimdi post makinesi kullanma zorunluluğu getirerek pazarcı esnafını bitirme projesi de yapılıyor. Zaten pazarcı dediğin halden mal alan, artık manav gibi çalışan esnafa döndü neredeyse. Memleketin bazı yöreleri hariç, özellikle büyük şehirlerde manavdan bir farkı kalmadı. Zaten orada ilaçlı meyveyi sebzeyi satıyor. O da manav gibi. Fiyatlar da manavdan çok farklı değil. Onun için bizim sizlere tavsiyemiz, eğer imkanınız varsa muhakkak kırsala göçün. Yani insanların kendi elleriyle çapaladıkları, tohumunu attıkları, direkt olarak kendi bahçelerinden, kendi tarlalarından çıkmış olan mahsulleri getirip sattıkları pazarlar olan yerlere iltica etmeniz, hicret etmeniz, ihtiyacınız olmadığı halde bu büyük şehirlerde yaşamak ölümdür yani. Ölüm olmasa da zulümdür hem kendine hem ailene. Bir diğer husus tabii ki şırınga edilmek yoluyla, yani şırıngaların tabii tarihçesinde inşallah başka bir kaydımızda ele alacağız. İğnelerin tarihçesi için icat edilmiştir bu. İğneler, bu şırıngalar gerçekte. İnşallah buna da başka bir kaydımızda bir el atalım unutmazsak. Bunlardan kurtulursan veya kurtulsan bile ben seni yine de deney sıvılarıyla vücuduna tecavüz etmeyi bilirim dercesine semadan, tepemizden uçaklar vasıtasıyla fırlatılan chemtrails diye beynel milel ismi olan kimyevi serpinti üzerimize, kimyevi maddelerin püskürtülmesi. Chemtrails'ın peşine düştüğünüzde, yani bu uçakların ne püskürtmüş olduğu, neler püskürtmüş olduğu, niçin üzerimize bu serpintileri yapmış olduğunu, daha doğrusu bunun peşine düştüğünüzde nasıl netice alamayacağınızın bir örneği olarak Ali Osman Önder geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz bu işin soruşturulması için bir dilekçe verdi. Altına birden fazla kişilerin imzası olan bir dilekçe. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir dönüş olmadı, herhangi bir cevap alamadı. Bu işin peşine düşülemedi. Çünkü bu iş beynel milel, yani dünyayı şu anda, daha doğrusu dünyanın 3/4'ünden fazlasını tahakküm altında tutan junta tarafından kontrol edilen yapıya bağlı bir faaliyet, bir organizasyon. Nasıl ki dünyada ülke dediğimiz ulus devlet denilen müstemlekelerin sıhhiye ile alakalı veya tarım ile alakalı veya başka herhangi bir saha ile alakalı kurulmuş olan bakanlıkları veya organizasyonları özgür değilse, tabii ki bu da özgür bir faaliyet, hür bir faaliyet değil. Peşine de düşerseniz en sonunda rastlayacağınız yüksek bir duvar oluyor ve arkasına geçmenize müsaade etmiyorlar. Şimdi gökyüzünden serpinti yoluyla seni aşılayan bu insanlar, tabii ki eğer kayda değer bir bağışıklık sistemin kalmışsa onu da bu vasıtayla minimuma indirerek senin dişlerine de nüfuz edecek o çürüklük, o dayanıksızlığı böylelikle temin etmiş oluyor. Ve bir diğer husus musluklarınızdan akan sular tabii. Ben yok sterilize ediyorum, senin işte akan suyun için gerekli hijyeni sağlıyorum ayağına, musluktan akan sulara çamaşır suyu katılması faaliyeti, klor gibi, flor gibi insan saatine doğrudan menfi tesir edecek olan
yine insanın ağzına, burnuna, gözüne, diğer organlarına nüfuz edecek zayıflatma ve hastalandırma projesinin bir parçası diyebiliriz. Musluk suları projesi ve böylelikle birazcık uyanan, birazcık bilen insanlar çayını, çorbasını musluk suyundan istifade ederek yapmasa bile dışarıdan almış olduğu başka yollarla getirtmiş olduğu sularla en azından cüzdanındaki parasını almış oluruz. Böylelikle biraz da bu yolla fakirleştirmiş oluruz diyerekten bunları her türlü tatmin etmiş oluyoruz aslında. Dikkat ederseniz hem musluğunuzdan akan, sizi zehirleyen, banyo bile yapsanız, duş bile alsanız, sizi menfi yönde sıhhatinizi etkileyecek olan suya da para veriyorsunuz. Dışarıdan almış olduğunuz işte kuyu suyu, maden suyu veya işte tabii kaynak suyu diye almış olduğunuz sulara da para veriyorsunuz. Her türlü insanları, cemiyetleri fakirleştirme projesine plus olmuş oluyor. Bir artı bir katkı, bir değer olmuş oluyor bunlar açısından. Geçenlerde bir kardeşimiz şey demişti. Ya biz işte kaynatıyoruz ama bu suyu. Yani kaynatıyoruz işte ondan sonra biraz bekliyoruz sonra çay yapıyoruz vesaire demişti. Kaynatsan ne olur? Yani kimya bilenler söylesin yani çamaşır suyunu, kloru kaynatmakla acaba menfi tesirlerini yok mu etmiş olur? Sıcaklıkla reaksiyona girdiği takdirde bazı kimyevi özellikleri daha mı acaba azdırılmış olur? Kimyadan biraz iyi anlayanlar yazabilir, doğrusu yazsınlar bunu. Acaba musluk sularının içindeki biz sterilizasyon yapıyoruz ayağına eklenen kimyevi maddeler kaynatılmakla bertaraf olur mu? Lütfen bunu iyi bilenler, biraz kimyadan anlayanlar yazsınlar. Anamızı ağlattılar bakın, insanlar vızır vızır filtrasyon sistemleri taktırıyorlar artık. Yaşadıkları hanenin girişine, musluklarına. Az buz paralar da değil bunlar. Yani bu filtrasyon sistemleri sudan almamız gereken mineralleri de yok ediyor. Değişik, tatlı, acayip bir şey haline getiriyor. Yani acaba bunlar da dolaylı yoldan yine zarar vermiş oluyor mu? Hem kesenize hem de su vasıtasıyla vücudumuza dahil etmemiz gereken bir takım minerallerin yoksunluğu vasıtasıyla bir zararı oluyor mu acaba? Malum cuntanın insanların hem sıhhatini bozalım, onları zayıf organizmalar haline getirelim. Böylelikle sıhhatli düşünebilme kapasiteleri olmasın. Yani kaldırıp başlarını bir düşünemesinler, bizi göremesinler, bize bakacak, bizi idrak edecek zihinleri, kalpleri olmasın. Hem de ceplerinde parası olmasın kabilinden neler yapmış oldukları bu diş sıhhati, diş sağlığı yönünden bir ele almış olalım. Bakınız bu Türkiye Diş Hekimleri Birliği tarafından yayımlanmış olan bir makale. 2010 ve 2022 seneleri arasında Türkiye'de nüfus ve diş hekimi oranları. Altta görüyorsunuz nüfus artış hızı. Bakın şu kırmızıyla görmüş olduğunuz nüfus artış hızı bakınız. Burada 2022'de bitiyor. Tabii makale birazcık eski, yani çok eski değil ama 2022'de bitirmişler. Şu diş hekimi artış oranları ise bakın maviyle gösteriliyor. Yani nüfus artış hızı yatay iken diş doktoru artış hızı şöyle yükselen bir grafik gösteriyor. Basit birkaç değerlendirmesi olabilir tabi. Burada çok açık aslında. Kişi başına düşen diş doktoru sayısı giderek artıyor demek. Bakın belki bu günümüzde, şimdi burada 46 bin, günümüzde 50 bini geçmiştir belki. Kişi başına düşen doktor sayısında, diş doktoru sayısında artış oluyor demek. Ama toplumun diş sıhhatinin iyileşmesi bir yana gerilemesi yönünde de bir artış olduğunu biliyoruz, görüyoruz bunu. Hem kendimizden hem çevremizden. Yani burada bakın büyük bir pazar var. Yani büyük bir pazar payı var. Yani yoksulluk yaşayan veya işsiz kalan hiç diş doktoruna rastladınız mı mesela? Ya işler çok kesat, hiç hasta gelmiyor veya çok fakirlik çekiyorum diyen bir diş doktoruna rastladınız mı? Demek ki burada büyük bir pazar var yani aynı zamanda. Diş hastanelerinin sayısının çoğalmasından da özel diş hastaneleri, özel diş klinikleri de buna dahil tabii. Diş tedavi tekniklerinin daha çok teknolojiye ve insanları sağmal inek gibi onların paralarını, pullarını sağmak üzerine kurulmuş olan bir sektör haline giderek gelmesini de göz ardı etmemek gerekir.
Bu grafikte ise diş hekimliği fakülteleri kontenjan sayılarını bakın görüyoruz. Yani 2003 senesinden beri nasıl istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Diş hekimliği fakülteleri kontenjan sayıları 2022, bakın 2016'dan itibaren 2017-18 şöyle bir patlama yapıyor. Diş hekimliği fakültelerinin açılış seyri yine yukarıya doğru. Yalnız dikkatimizi çeken hususlardan birisi Rusya'da 57, yani Rusya'da bakın 57 diş hekimliği fakültesi bulunmakta. Rusya'nın büyüklüğünü biliyorsunuz. Yani Rusya'nın ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyorsunuz. 57 diş hekimliği fakültesi bulunmakta, fakat Türkiye'de 2023 itibariyle 71 diş hekimliği fakültesi bulunmaktadır diyor. Bakınız. Çok enteresan. Yani aslında enteresan değil bilen için, tabii bunun sebebini bilen için. Bakın İtalya'da 32, Almanya'da 31 ve Fransa'da sadece 16. Yani yüz ölçümü ve nüfus bakımından bu ülkelerden çok büyük değiliz aslında. İngiltere bakın 16 tane diş hekimi. Yani Rusya'da 57, bizde fevkalade yüksek bakınız. Buna rağmen ahalinin dişleri fecaat, diş saati yerlerde geziyor. Hatta bakınız 2003 senesi verilerine göre artık 2003 sonlarında diş hekimliği fakültesi sayısı 105'e yükselmiştir diyor. Enteresan. Hem Avrupa'ya hem Rusya'ya nazaran son derece yüksek bir oranda diş doktorumuzun olması, sözde diş doktoru tabii tırnak içinde, ve diş hekimliği fakültesi sayımızın onların yanında çok fazla olmasına karşın Türkiye'de bakın diş hekimine gitme sıklığını görüyorsunuz, bakın kırmızı sütunla gösterilmiş. Mavi sütunda ise bu şekilde orantı bakımından senede Avrupa'da ortalama, bakın Türkiye'de ortalama diş doktoruna. Şimdi tabii Türkiye'de halk bariz fakir, yani Avrupa'da yaşayan insanlara göre bariz şekilde bir yoksulluk var Türkiye'de. Türk lirasının yine Avrupa'nın kullandığı para birimine göre yerlerde olmasının, son derece kıymetinin düşük olmasının ve tabii ki hem buna bağlı olarak hem maaşlar, alınan ücretler yönünden ve tabii ki normal doğuştan gelen fakirlik, hepsi bir araya katıldığında bu gayet normal. Çünkü diş tedavisi hizmetleri bir devlet tarafından çok kısmi olarak destekleniyor. Çok cüz'i olarak destekleniyor. Asıl tedavi yapılacak, asıl özenli tedavinin verildiği özel kuruluşlar, işte implant tedavileri, diş eti tedavi işlemleri vesaire, bunlar ya müstakil çalışan diş hekimler tarafından özenli ve itinalı bir şekilde yapılıyor veya özel diş hastanelerinde özenli bir şekilde yapılıyor. Tabii vatandaşın, halkın oraya gidecek durumu yok. Öyle diş tedavileri var ki adam 6 ay çalışsa ödeyemez yani şimdi. Yani aylarca çalışması lazım, yemeden, içmeden, hiçbir yere bir kuruş vermeden ki dişlerin tedavisi ne mümkün kılabilsin. Diş tedavi sektörü, daha doğrusu dişçilik sektörü öyle bir sektör haline geldi ki diğer sağlık sektörü bölümlerinde olduğu gibi uzmanlıkları, bölümleri böldükçe böldüler. Artık tamamen gerçek hekimler yetişmesin yönünde bir takım adımlar atıldığını görüyoruz. Bakın kaça bölmüşler uzmanlığı. Şimdi bu kadar uzmanlığa bölünürse eğer, yani topyekün ağız sağlığından, ağız sıhhatinden anlayacak diş hekimi kalır mı piyasada? Bakın kaça bölünmüş. Ağız, diş ve çene cerrahisi ayrı bölüm. Ağız, diş ve çene radyolojisi ayrı bölüm. Çocuk diş hekimliği ayrı bölüm. Endodonti ayrı bölüm. Ortodonti ayrı bölüm. Periodontoloji ayrı bölüm. Protetik diş tedavisi ayrı bölüm. Restoratif diş tedavisi ayrı bölüm. Şimdi siz bu kadar şubeye ayırırsanız bütüncül ağız sıhhatine bakacak hekim bırakır mısınız? Tabii ki amaç tamamen tüccar dişçi yetiştirme üzerine olduğunu, döndüğünü diğer sağlık hizmetlerinde olduğu gibi görüyoruz. Yani adam sadece uzmanlığı cerrah olsun. Yani gelen herhangi bir hastayı kesip biçme üzerine bir şey bilsin. Yani gel hemen ameliyat edelim seni. Veya işte göz doktoru üretelim biz. Göz uzmanlığını kazanmış olsun. Ve bu adam, sende şu hastalık var.
hemen numarasını yazsın, gözlüğünü taktırsın adama ve göndersin geriye. Yani bu tarz insanlar üretmek üzerine bir sektör, tıbbiye sektörü, DS ve WHO katkılarıyla, WHO talimatnamesiyle hemen hemen bütün dünyada bu hale gelmiş durumda. Ve nihayet Dünya Diş Hekimleri Birliği, yani FDI tarafından böyle dental olimpiyatlar vesaire, böyle seminerler, sempozyumlar yapılarak her sene işte diş doktorları gidip orada boy göstermeyle, varsa işte artistik bir sunum yapmakla iş yaptık olarak millete satıyorlar. Gerçekte bu kongreler, dental olimpiyatlar, bu sempozyumlar bir takım fonladıkları firmaların insanların ağzına tırnak içinde nasıl daha iyi tecavüz edebiliriz şeklinde yeni diş tedavi metotları, yeni diş tedavi teknolojileri adı altında aslında insanları nasıl daha da fakirleştirebiliriz, nasıl daha fazla kaz gibi yolabilirizin bir tür fuarları olmuş oluyor. Maksatları insanlara hizmet olmuş olsaydı, yoksa bu diş tedavi teknolojileri ya da diş tedavi hizmetleri niçin bu kadar pahalı diye soruyoruz biz de. Bu söylediklerimizin komplo teorisi olmadığına dair dental olimpiyatlar veya işte dental sempozyum, diş doktorluğu, işte uluslararası bir seminerde misal işte 2024 kongresinde ele alınacak konular. Ve birlikte okuyalım. Diş hekimliğinin tüm disiplinlerindeki son gelişmeler. Bu kesinlikle insanların ağzına sokacakları yeni radyoaktif maddeler, malzemelerle alakalı gelişmeler olsa gerek. Multidisipliner yaklaşımlar, dijitalleşme ve yapay zeka, bakınız. Muayenehane yönetimi, kanıta dayalı bilim ve bilgi, sorun çözme ve komplikasyon yönetimi. Şimdi bunları mesela, bu ele alınacak konulara kim karar veriyor? Böyle geliyor koyun gibi diş doktorları oraya diziliyor. Efendim, dinden imandan haberi olmayanlar, bütüncül göremeyenler, ha böyleymiş, kendisini aydınlanmış zannederek efendim büyük bir gurur ile göğsünü kabarta ülkesine dönüyor ve tabii ki sertifikasını duvarına asıyor. Allah'ın izniyle daha bir akılda kalıcı olması bakımından havadan, karadan, sudan, gıdadan ve deney sıvıları vasıtasıyla tecavüz etmiş oldukları dişlerinize, işte biz sizi düşünüyoruz, diş sıhhatinizi düşünüyoruz, size diş sağlığı hizmetleri getiriyoruz. Hem de tamamen %100 sizin diş sıhhatinizi düşündüğümüz için getirmiş olduğumuz bu hizmetleri bedavadan biraz pahalıya size getirmiş oluyoruz diyorlar. Bunun üzerine biz de bu kadar düşünceli, halkını, insanları, insanlığı düşünen yöneticilerimize bu fedakarlıkları, bu hizmet şinaslıkları için kucak dolusu teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. Hem onlara hem de onlara talimat veren ağababalarına, daha da yukarıdaki yöneticilere, hakim güçlere ve şunu ilave ediyoruz: Allah'ın intikamı acıdır, mazlumun ahı yerde kalmaz diyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. This looks like a freaking gas station in the cafeteria at University of Arizona Medical School. Look at this. Soda. What is this, 7-Eleven? All this junk food over here. More Skittles. Seed oils. Fritos. Chicken fingers. French fries. But they're cooked in tallow. No, those are all cooked in seed oils. What the heck? This is how we feed our doctors and patients? Are you kidding me? Look at this over here. White bread. Tortillas. What hospital cafeteria would be complete without donuts? Yogurt-covered pretzels, more seed oils, seed oil-laden grains. Oh, but it's cool. We got some gummy worms, Monster Energy, Dr. Pepper, Diet Coke, Coke. What? More seed oils, in case you missed them on the way in. The University of Arizona Hospital cafeteria. This looks like a gas station convenience store. Maybe a gas station convenience store would even be better than this. This is how we feed patients and doctors? Does anybody think about food here at all? It drives me crazy.